Bize hep aynı hikaye anlatıldı. Önce tarımı bulduk. Sonra yerleşik hayata geçtik, köyler kurduk. Ve en sonunda ibadet etmek için tapınaklar inşa ettik. Çünkü sıra bu şekilde olmalıydı. İnsanlık tarihinin sarsılmaz sandığımız bu evrimsel sıralaması, Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağında çorak bir tepede vurulan tek bir kazma darbesiyle paramparça oldu. Tarih sıfırlandı. Karşınızda Mısır piramitlerinden 7000, Stonehenge'den 6000 yıl daha yaşlı olan, insanlığın kendi elleriyle inşa edip yine kendi elleriyle tonlarca toprağın altına bilerek, isteyerek gömdüğü o kadim bilmece. Göbekli Tepe. Gürültünün her yeri işgal ettiği bir dönemde sessizliğin ve anlamın peşindeyiz. Hoş geldiniz. Ben Muhammed Aşıran, mimar ve inşaat yüksek mühendisi. Bu mekanda sadece taşları ve toprağı değil, insanın o ilk anlam arayışını konuşuyoruz. 12 bin yıl öncesine, buzul çağının hemen sonrasına gidelim. Ortalıkta ne bir tekerlek var, ne bir metal alet, ne de çanak çömlek. İnsanlar küçük gruplar halinde sadece karınlarını doyurmak için alınarak hayatta kalıyor. Ama o insanlar sandığımızdan daha fazlasını, imkansızı başardı. Kilometrelerce öteden ağırlığı 40 ila 60 tonu bulan, boyları 5 metreyi aşan kireç taşı bloklarını tek parça halinde kestiler, taşıdılar ve kusursuz bir geometriyle dizdiler. Bunu nasıl yaptıklarını bir hayal edin. Neden? Yağmurdan korunmak için mi? Hayır. Orada tek bir evin, tek bir ocağın izi bile yok. Onlar bu devasa taşları barınmak için değil, anlama ulaşmak için diktiler. İnsan midesini doyurmayı garanti altına almadan önce ruhunun açlığını doyurmak için tapınağı inşa etti. Burada şunu kendimize sormamız gerekiyor. Sandığımızın aksine manevi ihtiyaçlarımız maddi ihtiyaçlarımızdan önce mi geliyor? Çapları 30 metreyi bulan bu dairesel alanların merkezinde T biçimli iki devasa dikili taş bulunuyor. Etrafında ise onları çember içine alan daha küçük sütunlar. Bu T sütunlar aslında stilize edilmiş insan figürleri. Yüzleri yok ama kollarını karınlarında kavuşturmuş, sessizce merkezi izliyorlar. Sanki bir şeye tanıklık eder gibi. Ve o kabartmalar, akbabalar, yaban domuzları, yılanlar, örümcekler ve tilkiler. Bu figürler sadece sanatsal bir dekor muydu? Yoksa ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi, ruhların öte aleme geçişini anlatan, bugün okumasını unuttuğumuz kadim bir kitabın sayfaları mıydı? Her bir figür karanlıkta bekleyen bir hikaye ve bu hikaye gün geçtikçe daha gizemli bir hale geliyor. Fakat Göbekli Tepe ile ilgili en ürpertici detay nasıl inşa edildiği değil, nasıl yok olduğudur. Göbekli Tepe bir istila veya doğal afetle yıkılmadı. Onu inşa edenler nesiller boyu kullandıktan sonra tıpkı bir zaman kapsülü yaratır gibi bu devasa yapıları tonlarca toprak, taş ve kemikle bilerek gömdüler. Bu dönemi sonsuza dek kapatıyorlar mıydı? Yoksa o taşların gücünü yer altına mı mühürlüyorlardı? Belki. Aslında hiç bulunmaması gereken bir şeyi kapattılar. Göbekli Tepe sandığımızdan daha fazlası olabilir mi? Bu soruların cevabını ararken daha çok yakın bir zamanda 2025 yılının sonlarında tüm arkeoloji dünyasını sarsan yeni bir şey oldu. Kazı Başkanı Necmi Karul ve ekibi B ve D yapıları arasında bir duvarın içine gizlenmiş, başı ve gövdesi son derece net olan insan boyutlarında bir heykel buldular. Fakat bu heykel ayakta değildi. Sırt üstü yatay bir şekilde duvarın içine bir adak olarak örülmüştü. 12 bin yıl önce T şeklindeki o devasa yüzsüz dikili taşların arasında duvarın içine hapsedilmiş yatay bir insan. Anıtsal olanın içine insan ölçeğinin sessizce sızması. Bu durum şunu akla getiriyor. Bu insanlar gerçekten de insan figürü yapabildikleri halde neden merkeze doğru konumlanmış T biçiminde sütunları inşa etmişler? Mekanlar zamanla var olur. Göbekli Tepe insanın bir mekana bıraktığı o ilk ve en büyük izdir. Sadece bir kazı alanı değil, insanın evrendeki yerini kavrama telaşıdır. Doğru bildiklerimizin yanlış olduğunu sessizce fısıldar. Bugün gürültünün her yeri işgal ettiği bir dönemde 12 bin yıl öncesinin bu devasa sessizliği bize çok net bir şey söylüyor. Asıl olan bir boşluğa ne kattığımızdır. Modern insan var olmakla ilgilenirken kadim öğreti yokluğu anlamlandırmıştır. Açıklamalar kısmına bu 2025 bulgusunun detaylarını ve kaynaklarını bıraktım. Şimdi size soruyorum.
Sizce Göbekli Tepe'yi kuran insanlar o taşları neden toprağın altına bilerek gömdüler? O devasa T sütunlar kimi temsil ediyordu? Yorumlarda buluşalım. Bu mekanı birlikte anlamlandıralım. Fikrin derinliğine inanan ve o noktadan çok daha fazlasını arayan herkes için abone olmayı unutmayın. Gürültüden uzak, anlama odaklı kalın. Görüşmek üzere.